Herkese merhaba. Bugün çok değişik bir kulaklık elimde. High-end serisinin başlangıç seviyesi olan HD599 kulaklığı inceliyoruz. Evet, öncelikle her zaman olduğu gibi şöyle kutusunu bir göstereyim size. Çok büyük bir kutusu var. Burada zaten cihazın aslında üst segment bir kulaklık olduğunu anlıyoruz. Burada yan tarafına baktığınız zaman şöyle bir görsel var. Diğer yan tarafına baktığınız zaman ise kablosunun çıkarılabilecek bir kablo olduğunu burada bizlere göstermişler ve kutu içeriğinden detaylı olarak bahsetmişler. Şimdi isterseniz gelin bir kutu açılışına başlayalım. Evet, şu kutuyu şöyle koyalım. Gerçekten harika duruyor. Şöyle size daha yakından göstereyim. Şuralar kadife, çok değişik bir yapısı var. Şuralar fil dişi. Burada kulaklığın oturulduğu köpük bile çok kaliteli duruyor. Şimdi şöyle bir cihazı şuradan çıkaralım. Gerçekten çok farklı. Daha önce test ettiğim kulaklıklara baktığınız zaman yapısı farklı geldi elime. Şuradaki alanın ilk defa böyle kadife kaplı bir kulaklık inceleyeceğim. Daha önce incelediğim versiyonların hepsi böyle deri kaplıydı. Ancak bu kadife. Burada üst tarafına baktığınız zaman ise şuralar şöyle oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama gerçekten çok kaliteli bir deriyle kaplanmış. Burası da yani şurada kafanızın değdiği yerlerde çok yumuşak plastik, keyifli. Şuralarda gördüğünüz gibi Sennheiser logosu var. Yan tarafta metalik bir şekilde. Cihazın şuraları ise fil dişi renginde. Çok değişik bir kombinasyonu var. Yani çok keyifli. Herkes beğenmeyebilir bu arada. Çünkü değişik bir renk kombinasyonu ama ben beğendim. Şuralar şöyle kulağınıza çok daha iyi bir şekilde otursun diye hareket ediyor. Aynı şekilde şuralarda da şu hareketi alabiliyoruz. Şöyle gösterelim. Burada gördüğünüz gibi işte right, left yazıları, cihazın modeli burada bizlere sağlanmış. Şimdi şöyle bir kabloları bir çıkaralım. Evet, kablomuzu da çıkardıktan sonra buradaki şeyi kaldırıyorum. Şimdi kabloları açıyorum. Burada kablolara baktığımız zaman ise burada karşımıza iki tane farklı kablo çıkıyor. Bir tanesi 3,5 mm'lik bir girişe sahip olan bir kablo. Bunun uzunluğu yani şöyle göstereyim. Bir tarafı 3,5 kulaklığa giren kısım. Şöyle. Diğer taraf ise şu şekilde 6,5 mm'lik bir adaptör. Bu kablonun boyutu 3 metre. Bu biraz daha tabii amfilere vesaire kullanmak için olduğu için biraz daha uzun arkadaşlar. Ancak burada benim kullanacağım kablo var. 3,5'luk yani iki tarafı da 3,5'luk olan kablo. Şimdi onu da şöyle açalım. Bunun da uzunluğu yaklaşık olarak 1,2 metre imiş. Şimdi şunu da şöyle açalım. Evet. Bir tarafı hemen şöyle takalım. Kilitleyelim. Diğer tarafta şöyle elimizde. Bu arada sizlere Sennheiser'ın üst segment kulaklıklarından da bahsetmek istiyorum. Bu 500 serisinin en üstü. Burada baktığınız zaman 559, 569 ve 579 gibi farklı segmentte kulaklıklar da var. Burada tabii ki önemli olan şey kesinlikle bütçeler. Bir de bir kulaklık daha var. Onun da size modelini vereceğim. Mutlaka onun fiyatına girin, bakın ve şok olun. Onun da modeli HD80S arkadaşlar. İnanılmaz bir kulaklık, inanılmaz bir fiyat. Şok olacaksınız. Bir kulaklığa bu kadar para verilir mi diye kendi kendinize düşüneceksiniz. O kulaklığı da ben Sennheiser'ın kendi deneyimi merkezinde test etmiştim. İnanılmaz muazzam bir kulaklık. Evet arkadaşlar, şimdi kulaklığın yapısından bahsediyorduk. Kulaklığın dış yapısı tamamıyla plastik bu arada. Buralar tamamıyla plastik. Üst taraf deri kaplı olduğunu söylemiştik. Buradaki pedlerden bahsetmiştim. Pedlerin güzelliğinden ve kalitesinden. Bu pedler aynı zamanda değişebilen bir yapıya da sahipmiş. Yani herhangi bir şekilde pedlerle ilgili bir sıkıntı yaşarsanız buradaki bu pedleri değiştirebiliyorsunuz. HD serisine geri dönecek olursak bu seri açık akustik diye geçiyor arkadaşlar. Yani bu kulaklık dışarıda bir kullanıma uygun değil. Evinizde sessiz bir ortamda kullanmanız gerekiyor. Dışarıda kullandığınız zaman cihazın yapısından dolayı dışarıdaki sesleri içeri çok fazla alacaktır. Bu yüzden dışarıda kullanıma uygun değil. Zaten bu kulaklığı kullanan kişiler de evde amfisine bağlayarak müziğin bütün detaylarını dinleyebileceği şarkıları dinleyen kişiler diyebiliriz. Yani aslında audiofil dediğimiz kişiler var ya, audiofil kişiler için giriş segmentindeki en iyi fiyat performans kulaklık diyebiliriz bu kulaklık için. Şöyle bir kulaklığı bir takayım. Ben de ilk defa takıyorum kulağıma bu tarz bir HD serisi kulaklık. Şöyle göstereyim size kulağımda nasıl duruyor. Bu arada demin söylediğim gibi sanki kulaklık takmadım. Normalde kulaklık taktığınız zaman ne olur? Dışarıdan hiçbir şey duymazsınız. Şu anda bir şey var kulağımda ama bu kulaklık değilmiş gibi hissediyorum. Çünkü bu kulaklık dediğim gibi
açık akustik bir seri diyebiliriz. Burada tabii ki bunu aynı zamanda open back kulaklıkta diyorlar. Yani dediğim gibi yalıtım yok, dışarıda kullanıma elverişli değil. Tekrardan altını çiziyorum. Ev kullanımı için çok uygun bir kulaklık. Şimdi tabii bunu test etmek için bir laptop getiriyorum. Laptopta test edeceğim bunu çünkü halihazırdaki iPhone'larla zaten hem kulaklık girişimiz yok hem de onların vermiş olduğu ses kalitesi yeterli değil. Şimdi buradan şu anda gerçi hani açık bir yerdeyim ama ve ilk defa böyle bir kulaklık test edeceğim. Hep beraber test edeceğiz. Bu arada teste geçmeden önce sesin hani size değerlerden de bahsetmek istiyorum. Bu cihaz 12 ile 38.500 Hz arasındaki bütün sesleri bize veriyor ve aynı zamanda 106 desibellik bir ses gücüne sahip. Şimdi buradan daha önceden Furkan'ı tanıyacak olanlar vardır daha önceki incelemelerden. Ondan aldığım FLAC müzikler var. Onları açacağım. Acaba nasıl bir şeyle karşılaşacağım çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, gerçekten değişik bir deneyim. Hani daha önce böyle bir kulaklık denemediğim için başka bir şeyle kıyaslayamıyorum ama dediğim gibi değişik, güzel bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber zaten hani kulaklığa internette de baktığınız zaman audiofil seviyesi için giriş segmentinde bundan daha iyi bir kulaklık yok deniliyor. Hani ben o kadar hani audiofil seviyesinde biri olmadığımı zaten sürekli size söylüyorum. Ancak gerçekten çok temiz, şıkır şıkır bir müzik var bunda. Değişik bir deneyim. Normal kulak içi kulaklıklar veya diğer kulaküstü kulaklıklar gibi olmadığını söyleyebilirim. Evet, fiyat konusuna geldiğimiz zaman ise bu kulaklık 1500 TL ile 1900 TL bandında internette bulunabiliyor. Tabii ki burada dikkat edilmesi gereken şey döviz kurları arttığı için ve değiştiği için burada söylediğim fiyatlar değişmiş olabilir. Evet arkadaşlar, bir incelememizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.